Felsefe tarihinde öyle isimler vardır ki devlerin gölgesinde kalmışlardır ama aslında o devleri besleyen tohumları onlar ekmiştir. İşte Keoslu Prodikos tam olarak böyle bir figür. Adını belki Platon'un diyaloglarında bir fısıltı gibi duymuşsunuzdur ama onu asıl ilginç kılan şey felsefenin en büyük sofist eleştirmeni Sokrates'in ona öğretmenim demesi. Peki ama nasıl olur da hakikat için sofistlere adeta savaş açan Sokrates, onlardan birine bu kadar derin bir saygı duyar? Bu işte felsefi bir sır. İşte her şeyi başlatan cümle bu. Felsefe tarihinin en büyük paradokslarından biri. Düşünsenize, hayatını bilgiyi parayla satan, hakikatin göreceli olduğunu savunan sofistlerle mücadeleye adamış bir adam var, Sokrates. Ve şimdi bu entelektüel savaşın tam ortasında düşman saydığı kamptan birini hocası ilan ediyor. Bu basit bir çelişkiden çok daha fazlası. Bu iki farklı düşünce dünyası arasında kurulmuş gizli bir köprünün işareti. Gelin şimdi bu köprünün izini sürelim. Peki bu felsefi düğümü nasıl çözeceğiz? Yol haritamız oldukça net. Önce şu meşhur Sokratik çelişkinin tam kalbine ineceğiz. Sonra sofist etiketini bir kenara bırakıp Prodikos'un kendisine, yani efsanenin arkasındaki gerçek insana bakacağız. Ardından felsefesinin başyapıtı olan Herakles'in seçimi meseleni anlamaya çalışacağız. Sonra o çok tartışılan konuya, yani bilgeliğe biçtiği bedele geleceğiz. Ve en sonunda tüm bunları birleştirip onu neden Sokrates'in bir öncüsü olarak görmemiz gerektiğini konuşacağız. Hazırsanız bu entelektüel keşif yolculuğu başlasın. İlk durağımız bu hikayenin tam merkezindeki o gerilim, Sokrates ve sofistler. Bu sadece iki farklı grubun rekabeti değildi. Bu, hakikatin doğasına dair iki zıt görüşün çarpışmasıydı. Bir tarafta mutlak gerçeği arayanlar, diğer taraftaysa her şeyin yoruma açık olduğunu söyleyenler. Günümüzde bile sofist dediğimizde aklımıza hemen laf cambazlığı, kelime oyunları gelir değil mi? İşte bu imajın kökeni antik Yunan'daki o gezgin öğretmenlere dayanıyor. Onlar ne yapıyordu? Atina'nın hırslı gençlerine siyaset sahnesinde nasıl parlayacaklarını, bir davayı nasıl kazanacaklarını, yani kısacası ikna etme sanatını öğretiyorlardı. Ama Sokrates için bu felsefeye ihanetti. Çünkü sofistlerin sorduğu soru gerçek nedir değil, bir argümanı nasıl kazanırsın sorusuydu. Onlar için hakikat değil, zafer önemliydi. Platon'un diyaloglarını okuduğunuzda kendinizi adeta bir boks ringinde hissedersiniz. Sokrates, Protagoras, Gorgias gibi dönemin yıldız sofistlerini karşısına alır ve amansız sorularıyla onları nasıl köşeye sıkıştırdığını, argümanlarındaki boşlukları nasıl bir bir ortaya çıkardığını görürsünüz. Onları bilgiyi metalaştıran tüccarlar olarak görür. Ama sonra Prodikos sahneye girer ve bir anda her şey değişir. O iğneleyici ton gider. Yerine derin bir saygı gelir. Sokrates ona arkadaşım, hatta öğretmenim der. İşte bizim de çözmemiz gereken muamma tam olarak bu. Prodikos'u diğerlerinden bu kadar farklı kılan neydi? Bu sorunun cevabını bulmak için önce o genel sofist etiketini bir kenara bırakıp o etiketin arkasındaki insana, yani Prodikos'un kendisine bakmamız lazım. Çünkü karşımıza çıkacak olan portre aklımızdaki o gösterişli, kibirli sofist imajını yerle bir edecek. Şöyle gözünüzün önüne bir sofist getirin. Muhtemelen agorada kalabalığa yüksek perdeden nutuk çeken, kendinden emin, karizmatik birini hayal ediyorsunuz. Şimdi bu resmi tamamen unutun çünkü antik kaynakların anlattığı Prodikos bunun tam tersi. Yatağa bağımlı, fiziksel olarak çok zayıf, kırılgan bir bedene sahip bir düşünür. Bu adeta o dönemin beden gücünü kutsayan anlayışına bir meydan okuma gibi. Asıl gücün bedende değil, zihinde olduğunun canlı bir kanıtı. Mesela Platon onu yatağında kat kat battaniyeye sarılmış halde tasvir eder. Sesi o kadar derinden ve boğukmuş ki odadakiler ne dediğini anlamak için üzerine eğilmek zorunda kalırmış. Belki de bu fiziksel durumu onu dış dünyanın şatafatından alıp kelimelerin, kavramların iç dünyasına yöneltti. Ama sakın aldanmayın. Bu sessiz ve yatalak adam kendi şehrinin elçisi olarak Atina Meclisi'nin karşısına çıktığında sözlerinin gücüyle herkesi kendine hayran bırakmış. Hatta o kadar ki sofistlerden nefret eden komedya yazarı Aristofanes bile onun bilgeliği ve aklı karşısında saygıyla eğilmiştir. Prodikos diğerlerinden ayıran asıl şey kişiliği değil, felsefesinin odağıydı. O, odağını tamamen değiştirmişti. Sorusu artık nasıl ikna edersin değil, nasıl yaşamalısın idi. İşte bu yüzden de onun en meşhur eseri bir ikna sanatı rehberi değil, adeta bir ahlak manifestosudur. Ve işte bu tam bir devrim niteliğindeydi. Diğer sofistler bir davayı nasıl kazanacağını öğretirken Prodikos sahneye çıkıp bambaşka, çok daha temel bir soru soruyordu. İyi bir yaşam nedir? Ve bu devasa soruyu cevaplamak için karmaşık teoriler kullanmak yerine hepimizin bildiği mitolojik bir kahramanı,
Herakles'i sahneye davet ediyordu. Hikaye, hepimizin hayatında en az bir kez karşılaştığı o anla başlar. Bir yol ayrımı. Genç Herakles artık bir yetişkin olmanın eşiğindedir ve önünde iki yol uzanır. Bu sadece bir yol seçimi değil. Bu, nasıl bir insan olacağının, nasıl bir hayat yaşayacağının seçimidir. Önce karşısına kötülük çıkar. Ona der ki, benim yolumu seçersen hiç zorlanmayacaksın. Hayatın anlık zevklerle, konfor ve eğlenceyle dolu olacak. Hiçbir sorumluluk almana gerek kalmayacak. Bu kolay, çabasız ve anlık hazlarla dolu çok çekici bir tekliftir. Sonra sahneye Erdem çıkar. Onun teklifi ise şöyledir. Benim yolum zorlu. Mücadele, disiplin ve alın teri gerektirir. Sana anlık hazlar vaat etmiyorum. Ama sonunda ne vaat eder? Kendi emeğinle inşa ettiğin, kimsenin senden alamayacağı kalıcı bir onur ve özsaygı. Ve Herakles, anlık ve sahte zevkler yerine zorlu ama anlamlı olanı, yani Erdem'in yolunu seçer. İşte bu basit ama inanılmaz derecede derin hikaye, Antik Yunan'da o kadar popüler olmuş ki, birine edebileceğiniz en büyük iltifat, Prodikos'tan daha bilge demek haline gelmiş. Şimdi Sokrates'in ona neden hayran olduğunu anlıyoruz değil mi? Çünkü Prodikos'a göre erdem doğuştan gelen ya da tanrıların bir lütfu olan bir şey değildi. Erdem, bilgiyle, iradeyle yapılan ve her gün tekrarlanan bilinçli bir seçimdi. Bu, Sokratik ahlak felsefesinin ta kendisi. Tamam, her şey çok güzel. Prodikos ahlaka odaklanmış, harika bir hikaye anlatmış ama bir sorun var. O da bir sofistliği. Ve evet, dersleri için para alıyordu. Peki bu durum onu diğerlerinden farksız kılmaz mı? İşte bu noktada bile işler biraz daha karmaşık. Prodikos'un kelimelerin doğruluğu üzerine verdiği özel bir ders vardı ve bunun için tam 50 drahmi istiyordu. Bu ne demek biliyor musunuz? O dönemde iyi bir zanaatkarın aylık maaşından daha fazla bir para. Yani ilk bakışta Sokrates'in bilgiyi parayla satıyorlar eleştirisi tamamen haklı gibi görünüyor. Ama resmin tamamına baktığımızda karşımıza bir tüccar değil, bir eğitim filozofu çıkıyor. Evet, eğer geleceğin politikacısı olmak istiyorsanız o teknik dil dersi için 50 drahmiyi gözden çıkarmanız gerekiyordu. Fakat onun asıl felsefesini, yani Herakles'in seçimi gibi ahlak derslerini dinlemek isterseniz ücret sadece birkaç drahmiydi. Hatta yarım drahmi gibi sembolik ücretlerle bile merakla herkese kapısını açıyordu. Bu katmanlı fiyatlandırma bize ne anlatıyor? Aslında Prodikos'un değerler hiyerarşisini gösteriyor. Ona göre uzmanlık bilgisi değerlidir, bir bedeli olmalıdır. Ama ahlaki bilgelik, yani iyi bir yaşam sürmenin bilgisi, bir lüks değil, herkesin ulaşabilmesi gereken evrensel bir haktır. Kısacası onun için en değerli olan ders, en pahalı olan ders değildi, en temel ve herkesle paylaşılması gerekendi. Peki, şimdi tüm bu parçaları birleştirelim. Elimizdeki portreye baktığımızda ne görüyoruz? Prodikos'u basitçe sofist kutusuna koyup geçemeyeceğimizi görüyoruz. O, sofistlerle Sokrates arasında duran bir geçiş figürü, adeta bir köprüydü. Onu farklı kılan neydi özetle? 1. Odağı ahlaktı. 2. Ve bu belki de en önemlisi dile olan yaklaşımıydı. Sürekli adalet nedir, cesaret nedir, erdem tam olarak ne anlama gelir gibi sorular soruyor, kelimelerin anlamlarını ayırt etmeye çalışıyordu. Bu size de tanıdık gelmiyor mu? Evet, bu Sokratik yöntemin ta kendisinin bir habercisiydi. Hatta en somut kanıt ne biliyor musunuz? Sokrates'in kendi yöntemine henüz hazır olmayan bazı öğrencileri ön hazırlık için Prodikos'a gönderdiği söylenir. Bu inanılmaz bir güven göstergesi. İşte tüm bu nedenlerden dolayı modern felsefe tarihçileri ona çok özel bir isim vermişlerdir. Vorgänger'de Sokrates. Bu Almanca ifade Sokrates'ten önce gelen Sokrates'in öncüsü veya habercisi anlamına gelir. O, sofistlerin dünyasıyla Sokrates'in dünyası arasında duran o kritik figürdü. Sonuç olarak en başta bize bir çelişki gibi görünen o meşhur cümle, yani Sokrates'in Prodikos'a saygısı, aslında derin bir felsefi devamlılığın kanıtı. Prodikos, bedeniyle sofistlerin çağında yaşamış olabilir evet. Ama zihniyle ve felsefesiyle Sokrates'in başlatacağı o büyük devrimin kapısını çoktan aralamıştı. O, ikna sanatının dünyasıyla hakikat arayışının dünyası arasındaki en önemli köprüydü. Ve Prodikos'un binlerce yıl önce Herakles'in önüne koyduğu o yol ayrımı aslında bugün hala hepimizin karşısında duruyor. Her gün, her an. Anlık hazların ve kolaylığın çekici yolu mu, yoksa zorluklarla, mücadeleyle inşa edilen anlamlı bir yaşamın ve kalıcı onurun yolu mu? Bu antik hikayenin ışığında kendimize sormamız gereken en temel soru belki de şudur. Bizim kişisel erdemimizi, bizim hayat hikayemizi hangi seçimler tanımlayacak?